Günaydın, Bergama'ya geldik. Biz bugün erken başladık çünkü Ağustos ayında antik kentleri güneş tam tepedeyken gezmenin pek iyi bir fikir olmadığını biliyorum. Bergama'ya gelmeden önce dersime çalıştım, birkaç makale okudum, arkeolojik yayınlara ve UNESCO dosyalarına da göz attım. Pergamon'un hikayesinin gördüğümüz kalıntılardan çok daha büyük olduğunu anladım. Karşımızda duran şeyin hikayesini bildiğimizde birkaç sütun bir anda bambaşka görünmeye başlıyor. Eğer mitolojiye, felsefeye ya da antik dünyaya ilginiz varsa buraya gelmeden önce biraz okumanızı tavsiye ederim. En ilginç hikayeleri zaten bu videoda birlikte keşfedeceğiz ama yine de incelediğim kaynakları açıklama kısmına bırakacağım. Bu arada ben Bahar, bu kanalda şehirleri sadece gezmek yerine tarihine, kültürüne, sanatına bakarak anlamaya çalışıyoruz. Böyle içerikleri seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan çok daha sık paylaşımlar yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bir yeni haberim daha var. Artık Substack'te de varım. Şehirler hakkında gözlemlerimi uzun uzun yazıya döküyorum. İlginizi çekerse oraya da beklerim. Önce Bergama'yı kafamızda oturtalım. Bugünkü İzmir'in Bergama ilçesi, antik dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan Pergamon'un üzerine kurulu. Pergamon özellikle M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllarda Atalos Hanedanı döneminde kendi krallığının başkentiydi. Ama şehri asıl ilginç yapan yalnızca siyasi gücü değil, bu gücün mimariye nasıl yansıtıldığı. Yöneticiler Kale Dağı'nın dik yamaçlarını adeta şehrin sahnesine dönüştürüyor. Teraslar açıyor, sarayları, tapınakları, kütüphaneyi ve devasa sunağı bu yamaçlara yerleştiriyor. Yani Pergamon'da mimari sadece ihtiyaç için değil, etkilemek ve güç göstermek için de kullanılıyor. UNESCO'nun da özellikle dikkat çektiği şeylerden biri bu, şehrin doğal coğrafyayla bütünleşen sıra dışı planlaması. Peki Akropol'ü nasıl gezebiliriz? Akropol'e çıkar çıkmaz yapılacak ilk şey kalıntılara koşmak değil, Bakırçay Ovası'na bakmak. Çünkü Pergamon'u anlamanın anahtarı burada. Akropol'de görsel olarak en güçlü noktalardan biri Trajan Tapınağı. Fotoğraflarda gördüğümden çok daha etkileyiciymiş. Burada antik kent gezerken sık yaptığımız bir hatayı hatırlamak gerekiyor. Her şey aynı dönemde yapılmış sanıyoruz. Oysa Pergamon yüzyıllar boyunca değişmiş bir şehir. Büyük yükselişi Helenistik dönemde ama Roma geldiğinde şehir ortadan kaybolmuyor. Yeni yapılar ekleniyor. Trajan Tapınağı da Roma döneminde eklenen yapılardan biri. Yani burada yürürken aslında tek bir Pergamon görmüyorsunuz. Farklı yüzyılların Pergamonları üst üste duruyor. Şimdi benim araştırırken en sevdiğim detaylardan birinin olduğu yere geldik. Pergamon, antik dünyanın önemli bilgi merkezlerinden biriydi. Burada dönemin en önemli kütüphanelerinden biri bulunuyordu. Ama benim hoşuma giden detay kütüphanenin kendinden çok nerede olduğu. Athena kutsal alanının yakınındayız. Athena savaşla ilişkilendiriliyor ama aynı zamanda aklın ve bilgeliğin tanrıçası ve hemen yanında büyük bir bilgi merkezi var. Bilginin bilgelikle ilişkilendirilen Athena'nın yanına yerleştirilmesi bence şahane bir şehir okuma detayı. Bu arada antik kent gezerken rahat ayakkabı giyin demenin canlı kanıtını şu anda izliyorsunuz.
Bir de Bergama ile ilgili parşömenin burada icat edildiğine dair söylentiler var. Tam olarak öyle değil çünkü parşömen Bergama'dan önce de kullanılıyordu. Pergamonun önemi üretiminin ve kullanımının gelişmesiyle çok güçlü biçimde ilişkilendirilmiş olması. Yani hikayeyi komple çöpe atmasak da biraz düzeltmek gerekiyor. Ve sanırım Akropol'de en çok görmek istediğim yere geldik. Şuna bakar mısınız? Yaklaşık 10.000 kişilik bu yamaç antik dünyanın en dik tiyatrolarından biri olarak kabul ediliyor. Burada biraz önce konuştuğumuz şey çok net görülüyor. Mimarlar dağa rağmen tiyatro yapmamış, dağı tiyatronun bir parçasına dönüştürmüşler. Şimdi Bergama'nın belki de dünyadaki en ünlü yapısını göreceğiz. Yalnız küçük bir problemimiz var. Yapı burada değil. Burası Zeus sunağının yükseldiği yer. 19. yüzyılda Alman arkeoloğun yürüttüğü kazılarda ortaya çıkarılan sunağın önemli parçaları dönemin Osmanlı makamlarından alınan izinler ve yapılan anlaşmalar çerçevesinde Berlin'e götürülmüş. Bugün Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde çalındı mı, yasal olarak mı götürüldüğü tartışmasına hiç girmeyeceğim. Çünkü konu hala farklı şekillerde yorumlanıyor. Türkiye'de uzun yıllardır sunağın geri dönmesi için girişimlerde bulunuyor. Ama burada dururken garip olan şu, Pergamon'un dünyadaki en tanınmış eserlerinden birinin hikayesini eserin olmadığı yere bakarak anlatıyoruz. Sunağı Berlin'deki Müzeler Adası'nda görmek isterseniz küçük bir not. Pergamon Müzesi yenilenme sebebiyle şu an kapalı. 2027'de yeniden ziyarete açılması planlanıyormuş. Akropol tamam. Şimdi aşağı iniyoruz ama Pergamon'un hikayesi burada bitmiyor. Çünkü birazdan şehrin bambaşka bir tarafına geçeceğiz. Antik dünyada insanların iyileşmek için geldikleri yere gidiyoruz. Asklepion'a geldik ve buraya bugünün hastanesi demek çok kolay ama biraz yanıltıcı. Çünkü bizim dünyamızda hastane, tapınak ve sosyal yaşam birbirinden ayrı şeyler. Burada değiller. Kutsal alan var, şifa yapıları var, kaynak suyu var, tiyatro bile var. Antik dünyada tıbbi olanla kutsal olan arasında bizim bugün çizdiğimiz kadar keskin bir sınır yok. Asklepios kim? Yunan dünyasında şifa ve tıpla ilişkilendirilen tanrı. Kültü zamanla antik dünyanın farklı bölgelerine yayılıyor ve Asklepion adı verilen şifa merkezleri ortaya çıkıyor. Pergamon özellikle Roma döneminde çok önemli bir merkez haline geliyor. Asklepios'un kendisini tanımıyor olabiliriz ama sembolü hala hastanelerin, sağlık kuruluşlarının ve tıp dünyasının logolarında karşımıza çıkıyor. Etrafına tek bir yılanın dolandığı asa. Asklepios'un asası güveni ve bilgiyi, yılan ise yenilenmeyi, sağlığı ve şifayı temsil ediyor. Asklepios kültünün bana göre en ilginç tarafı inkübasyon. Hasta kutsal alanda uyuyor ve rüyasında Asklepios'tan bir işaret ya da şifa alabileceğine inanıyor. Elimizde gerçek bir hastanın günlüğü var. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış çok önemli bir hatip. Uzun süren sağlık problemleri nedeniyle Asklepion'la yakın ilişki kuruyor ve yaşadıklarını kutsal söylevler olarak bilinen metinlerde anlatıyor. Bu olağanüstü bir kaynak çünkü yaklaşık 1900 yıl önce bir insanın hastalığını nasıl algıladığını, tanrılardan nasıl yardım beklediğini, rüyalarını, tedavi deneyimlerini kendi anlatısından takip edebiliyoruz.
Şimdi işler değişiyor. Çünkü Asklepion bize inanç ile tıbbın iç içeliğini gösterirken Galenos bizi giderek daha sistematik bir gözleme dayanan başka bir dünyaya götürüyor. Kendisi milattan sonra 2. yüzyılda Pergamon'da doğmuş bir hekim, cerrah ve filozof. Üstelik tıp tarihinin en etkili isimlerinden biri. Bugün tıp ve felsefe bize tamamen farklı disiplinler gibi geliyor ama antik dünyada iyi bir hekim olmanın yolu yalnızca bedeni değil, doğanın nasıl işlediğini anlamaktan geçiyordu. Bu yüzden Galenos yalnızca hastalıkları değil, anatomi, fizyoloji, ilaçlar, beslenme, mantık, felsefe üzerine de yazıyor. Galenos gençliğinde Pergamon'daki gladyatörlerin hekimliğini de yapıyor. Gladyatör hekimliği ona normal bir hekimin karşılaşmayacağı ölçüde travmatik yaraları doğrudan gözlemleme fırsatı sağlıyor. Kılıç yaraları, kas ve tendon hasarları, kırıklar, açık yaralar. Dolayısıyla gladyatör okulu onun için adeta ekstrem bir travma cerrahisi pratiği haline geliyor. Ama onun tıp tarihindeki gücü sadece doğrularının yüzyıllarca yaşamasıyla sınırlı değil. Bazı yanlışları bile o kadar uzun süre kabul görüyor ki Galenos'un nasıl bir otoriteye dönüştüğünü buradan anlayabiliyoruz. Mesela insan bedeniyle ilgili bazı bilgileri hayvanlar üzerinde yaptığı çalışmalardan çıkarıyor. Bu yüzden insanda aslında olmayan bazı yapıları da varmış gibi tarif ediyor. Ama Galenos'a duyulan güven o kadar büyük ki bu bilgiler uzun süre tıp kitaplarında kalmaya devam ediyor. Biraz Galenos dediyse doğrudur yaklaşımı yani. Bilginin kendisi kadar o bilgiyi kimin söylediğinin de ne kadar etkili olabileceğini gösteren bir detay. Günün son durağı Bergama Müzesi. Ben antik kent gezilerimde müzeyi mümkün olduğunca atlamamaya çalışıyorum. Çünkü sabahtan beri... Günün son durağı Bergama Müzesi. Ben antik kent gezileri... Antik... Antikadan gelsin. Günün son durağı Bergama Müzesi. Ben antik kent... Antik kent. Antik kent. Ben antik kent gezilerimde Günün son durağı Bergama Müzesi. Ben antik kent... ben antik antik kent yerine ne diyebilirim? Bu tür geziler. Tamam. Günün son durağı Bergama Müzesi. Bu tür gezilerde müzeyi mümkün olduğunca atlamamaya çalışırım. Çünkü sabahtan beri yapıların yerlerini görüyoruz. Ama o yapıların içinden çıkan heykeller, mimari parçalar, gündelik yaşam nesneleri burada karşımıza çıkınca hikaye biraz daha tamamlanmış oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre müzenin projesi Zeus sunağından esinlenerek hazırlanmış. Müzede Pergamon heykeltıraşlık ekolünün eserleri var. Nike heykeli de burada yer alıyor. Kendisi Yunan mitolojisinde zaferin kişileştirilmiş hali. Antik Yunan tanrıçası Marka adındaki Nike gibi değil de Nike diye okunuyormuş. Bilen varsa doğrusunu yazarsa biz de öğrenmiş oluruz. Müzede Medusa bezemeli bir mozaik, su perisi heykeli de öne çıkan eserlerden.
Bergama'ya gelirseniz sadece kalıntılara bakıp geçmeyin. Bazen bir şehri anlamanın en güzel yolu geriye ne kaldığından çok o kalıntıların bize nasıl bir dünya anlattığını düşünmek ve araştırmak. Bergama gezimizden sonra benim aklıma takılan bazı sorular var tabii. Mesela 2000 yıl sonra bizim şehirlerimizden geriye ne kalacak? Bir gün bizim bıraktığımız izlere bakan biri nasıl yaşadığımızı, nelere inandığımızı, neye değer verdiğimizi anlayabilecek mi? Daha da önemlisi biz bugün ne yaşıyoruz?